Katiller olaylar ne oluyor ne bitiyor diye hep olayın olduğu yerde gezerler. Katil olan birini böyle mimiklerinden, ellerinden, göz şeklinden, ifadesinden anlayabilir miyiz? Katili şöyle anlayabilirsin. Beynimizde bir beyin dalgası var. Kasa giden elektrik gücünü. Beyindeki dalgayı anladığımız zaman adamı çözebiliriz. Çok kolay bunlar. Bu sende gerçeklik olmuş olsaydı insan düşünürken böyle yukarı doğru bakmaya başlıyor. Bana bir kadın getirdiler. Bu kadın Anadolu kadını. Babası diyor ki benim evimden çıkarken gelinlikle çıkıyorsun. Buraya girerken kefenle gireceksin. Öncelikle bu çocuklar şiddetten kurtarmak istiyoruz. Ve sanatçıların düştüğü nokta bu. Herkesin gözünün önünde olan insanlar bir sonra görülmemeye başladıkları zaman eve kendilerini tıkıyorlar. Canına nasıl sıkıyorlar? Yemek yiyorlar. Bak dikkat et. Zeki Müren'e o kadar kilo almıştı ki evden dışarı çıkamıyor. Görmediğimiz zaman yok etmeye başlar kendisini. Hoş geldiniz. Çok özlediğiniz bir konuğum var. Atlas Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nejat Altıntaş. Ne güzel hocam. Özledik sizi. Ben de sizi özledim. Benim canlı yayınlarımdan da belki görüyorsunuzdur. Hani kriminal konuları işliyoruz. 3. sayfalı haberlerini falan. Şimdi biz hepimiz anne babamızdan masum bir melek, bebek olarak doğuyoruz. Ama insanı saldırganlığa, kriminal olmaya iten, katil olmaya... Bir çocuk nasıl katil olabilir? Çocukken belirtilerini gösterir mi? Şimdi bak, bu hayatta en önemli şey nedir biliyor musun? İnsan görülmek ve bilinmek ister. Hatta bir hadistir. Yani hadisi kutsi de geçer, der ki Allah Teala ben bir gizli hazineydim, bilinmek ve görülmek istedim der. Yani bir tasavvufi düşünceye göre ya da spiritüel düşünceye göre insan da Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise insan da aslında bu dünyada bilinmek ve görülmek ister. İnsan bilinmediği, görülmediği zaman kendini değersiz hisseder. Ve değersiz olduğu zaman da kendisini yok etmek ister. Çünkü anlamı yoktur. Ne bedeninin anlamı var, ne kendisinin varlığının anlamı var. Nasıl yok eder? Hızlı yok edebilir. Hızlı yok ederken işte ne bileyim yukarıdan aşağı atlayabilir. İlaç içip kendisinin hayatını sonlandırabilir. Bu çok hızlı olanı. Bir de yavaş yavaş ne yapabilir? Nasıl yapabilir? İşte kumar oynayaraktan, madde kullanaraktan, sigara içerekten, alkol içerekten, daha da önemlisi yemek yiyerekten kendisini öldürür. Bana bir kadın getirdiler. Bu kadın Anadolu kadını. Babası tarafından ataerkil bir toplulukta yetiştirilmiş. Kadının hiçbir şekilde ekonomik özgürlüğü yoktur. Babası diyor ki benim evimden çıkarken gelinlikle çıkıyorsun. Buraya girerken kefenle gireceksin diyor. Ay. Kocasının yanına gidiyor. Kocası ataerkil bir koca. Bu kadını görmüyor. Onun varlığını bilmiyor. Yani onu sadece işte yemek yapan, çocuklarına yapan, ütü yapan bir kadın olarak görüyor. Şimdi bu kadın görülmeyen, bilinmeyen bir kadın. Dolayısıyla bu kadın bu hayat içerisinde devamlı savaş içerisinde. Doğru mudur? Doğru. Şimdi dolayısıyla bu bir savaşı düşün. Bir savaştayken insan, kılıç savaşındayken hiç yemek yemeyi düşünebilir mi? Düşünemez. Demek ki insan yemek yerken aslında bir anlamda şu hareket, ben savaşta değilim, ben barıştayım düşüncesini veriyor. İşte bu kadın aslında yemek yerken savaşta olmadığını düşündürüyor. Dolayısıyla bu kadının kilo almasının sebebi aslında yemek yemek değil. Bu kadın görülmediği için. Bana getiriyorlar ya da bir diyetisyene götürüyor. Diyetisyene diyor ki 2 tane peynir, 3 tane zeytin yiyeceksin dediği anda aslında kadının bilinçaltı diyor ki bu beni öldürmek istiyor diyor. Mutsuz etmek istiyor diyor. Bana getiriyorlar diyor ki hocam buna bir hipnoterapi yap da bu yemek yemesin. İyi de bu kadın görülmüyor kardeşim. Öncelikle bu kadının görünmesini sağlayacaksın. Varlık alemindeki görünmesini sağlayacaksın. Şimdi gelelim bu çocuklara. Aynı şekilde. Şimdi yakınlarda işte Maraş'ta mıydı? Nerede? Maraş'ta orada okul bir tane saldırısı çocuk oldu. var. Şimdi çocuğa baktığın zaman bu çocuk görünmüyor. Şimdi çocuğa ailesi tamam çok güzel şeyler sağlamışlar. İşte eline tablet vermişler. Şimdi tableti verdiği zaman çocuk kaybolmuş orada. Babası tarafından görünmeyen bir çocuk yani. Babası onun rol modeli. Babası onu görmüyor. Bakın o haberlere baktığınız zaman o çocuğun varlığından haberi yoktur. Ama atışa falan götürmüş. Tabii atışa götürmüş, o ayrı mesela. O şiddet ayrı mesela. Ama esas buradaki problem o çocuk o toplumda kendisini var gibi görmüyor. Kendi içerisinde yarattığı o sanal alemde
artık jestleri ve mimikleri bile anlayamayan bir çocuk haline gelmiş oluyor. Çok enteresandır. Evet. Koronadan sonraki doğan çocuklarda, o dönemde yetişmiş, okula gitmiş çocuklar insanların hareketlerinden iyi mi kötü mü anlayamıyor. Mesela ben senin şu an bana bakışından bana nasıl bir niyet beslediğini az buçuk anlayabiliyorum. Sen de anlıyorsun. Ama o jenerasyon, şu anki bu jenerasyonlar insanların ağız hareketlerinden anlayamıyor. Çünkü maskeler altında büyüdüler. Şu an çocuklara iyi yapıyormuş gibi yaptığımız şey, ellerine tabletleri veriyoruz. Tableti verdiğinde bu çocuklar kaybolup gidiyorlar. Dolayısıyla öncelikle bu çocukları şiddetten kurtarmak istiyorsak en az 7 günün 6 günü ailece oturacağız, yemek yiyeceğiz. Birlikte akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeği yiyen ailelerde şiddet oranının %30 daha az oran görüldüğü, yani %30 daha azmış. Az. Neden? Çünkü o çocuğu görüyorsun sen. O çocuğa değer veriyorsun. Demek ki aslında şiddetin altındaki yatan en önemli sebep kendisini çocuğun değersiz hissetmesi. Çünkü bu varlık aleminde 80 senelik ömür yaşıyoruz ve 80 senelik ömürde istiyoruz ki bu hayatımız değerli olsun. Ne yapıyoruz biz bu alemde diye soru soruyoruz. Bu alemde değerli olabilmek için de meslekler ediniyoruz. Ben işte doktor oluyorum, sen işte şunu oluyorsun, öbürü bunu oluyor, o onu oluyor. Biz zannediyoruz ki biz bundan değerli olacağız. Ve görülebilmeye çalışıyoruz. İşte bak doktor olarak da beni değerli gördün, buraya çağırdın. Bak değerli oldum. Dolayısıyla ben birisini öldürür müyüm? Öldürmem. Ama beni çağırmazsanız, işte sanatçıların düştüğü nokta bu. Sanatçılar herkesin gördüğü, herkesin gözünün önünde olan insanlar bir sonra görülmemeye başladıkları zaman eve kendilerini tıkıyorlar. Canına nasıl sıkıyorlar? Yemek yiyorlar. Bak dikkat et. Zeki Müren'e o kadar kilo almıştı ki evden dışarı çıkamıyordu. Çünkü değersizdi. Anlatabildim mi? Evet, enteresan. Ya ama mesela o Maraş saldırısındaki mesela çocuğun rehberlik öğretmeni ve okuldaki öğretmenleri aslında uyarmış. Babası sicilinde işlemesin diye üstünü kapatmış falan. Orada farklı detaylar da var mesela. Hani çünkü okulda uyarılıyor bir çocuk, kendine zarar veriyor, ellerini kesiyor bilmem ne falan Neden? filan. İşte neden? Tuhaf çizimler. Neden? İşte köküne gideceğiz. Kök sebebe Anne de gideceğiz. tutuklandı. İşte kök sebebe gittiğimiz zaman, kök sebepte biz çocuğumuzu, eşimizi, sevdiğimiz insanı görmediğimiz zaman yok etmeye başlar kendisini. Evet. Hocam peki mesela saldırgan bir insanı ya da şöyle diyelim, katil olan birini böyle mimiklerinden, ellerinden, yüzlerinden, göz şeklinden, ifadesinden anlayabilir miyiz? Katili anlayabilir misiniz? Katili şöyle anlayabilirsin. Genelde bunlar asosyalleşmeye başlıyorlar. Kendi işlerine doğru dönmeye başlıyorlar. Toplumun normlarından dışarı çıkmaya başlıyorlar. Çünkü insanın en önemli özelliği, insan nesebe kökünden gelir ve ünsiyet kuran, bağ kuran demektir. Yani Newton biliyorsun çok ünlü bir bilim adamı, aynı zamanda iyi bir papaz. Diyor ki şu parmak olmasaydı diyor ben Allah'a inanmazdım. Çünkü biz tutunma ihtiyacı içerisindeyiz. Toplumca, yani bir çocuk öncelikle annesinin rahmine, sonra annesinin memesine, sonra annesinin eline, sonra topluma tutunur. Eğer toplum bunu, çocuğu tutmazsa, o toplumun içerisine yer bulamazsa dışarıya doğru atıldığı zaman o toplumu yok etmek ister. Mesela 25 yıl önce işlenen bir cinayet var. Hande Çinkitaş 12 yaşındayken şimdi babasının öldürdüğü ortaya çıktı. Müebbet cezası onandı geçtiğimiz haftalarda. Şimdi mesela babasını anlamamış kimse hani yaptığını falan, ama bir insanın yalan söylediğini falan, bunu mesela adli tıpta falan çok kullanmıyorlar mı emniyette bu yöntemleri? Yalan beden dili, adli beden dili uzmanları var. Muhtemelen o zaman üstüne düşmemişler. EEG değişiyor. Mesela bizim beynimizde, beynimizin bir beyin dalgası var. Şu an mesela benim değil de şu an sen beni pasif dinlediğin için, ben konuştuğum için şu an senin beyin dalgalarını ölçsek beta dalgaları dediğimiz hızlı küçük dalgalar açığa çıkıyor. Ama aktif bir şeye geçtiğin zaman, aktif bir sürece, yani beyin içerisinde yalan söylemeye başladığın zaman beyin dalgaları gamma dalgalarına, 30 Hz'in üzerine çıkan dalgalara başlıyor. Hatta bir insan kamera nerede? Şöyle kameraya doğru bir bakar mısın mesela? Ya da bana bak. Şimdi sana bir şey soracağım. 1984 yılının Aralık ayında ne olmuştu? Hatırlayamam, imkansız. Hatırlayamadın. Ne oldu? Şimdi ne yapıyor aslında insan? Bir şey bu sende gerçeklik olmuş olsaydı insan düşünürken böyle yukarı doğru bakmaya başlıyor. Gözleriyle. Anlatabildim mi? Yani eğer yalan söylüyorsa sol üste doğru bakıyor.
Gerçek söylüyorsa sağ üste doğru bakmaya başlıyor. Düşünüyor çünkü. Eğer yalan söyleyecekse, uyduruyorsa sol üste doğru. Dolayısıyla beden hareketleri tabii ki el hareketlerini vermeye başlıyor mesela. Ben hatta bazen şöyle yaparım. Bir insana mesela bir sayı tuttururum ve sayıyı bilirim. Tamam mı? Nasıl yani? Yani şöyle yaparım mesela. Çok kısadan diyelim Ama ki. kamera görecek mi onu? Evet. Kamera görmüyor galiba şu an. Kamera görmüyor muymuş? Evet, Ha, şu şu an anda kamera görmeye başladı. Mesela diyelim ki 1 ile 10 arasında bir sayı tut diyorum mesela. Tuttum. Evet, elini bana serbest bırak. Şimdi eli bırak ama Tamam. mesela 0, 1, 2, elini bırak Tepki ama. vermiyorum. Evet, sen bayağı profesyonelleşmişsin. Evet. Hazırlıklı geldim bu Evet. sefer. Evet, bu sefer tepki vermiyorsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 mi? Evet. Şimdi burada ne yapıyorsun? Tepki vermiyorsun, tamam mı? Söylemeyeceğim. Ya burada normalde bir insan tepki veriyor değil mi? Çaktırmadan. Burada beyin bunu değiştirmeye başlıyor. Bak çok daha ilginç bir şey yapalım. Burada Söyleyeyim mi kaçını? İnsanlar 5 tuttun. Hayır 9. 9 mu? Daha 9'a gelmedik o zaman. Elini böyle tut. Şimdi bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Ama bunu gerçek yap, tamam mı? Tamam. Kameralar oynamak yok. Yok vallahi. Tamam. Demin de oynamadım, Tamam. sadece hazırlıklı. Tamam. Şimdi ben senin eline basacağım, bastırtma. Önce bir deneyelim. Bastırtma, güçlü tut. Güçlü mü tutayım bir dakika? Güçlü tut, bastırma. Şimdi senden diyelim ki benim adım Aysu de. Devamlı söyle ama. Tamam. Benim adım Aysu. Bastırma. Benim adım Aysu. Benim adım Aysu. Benim Çok adım güzel. Aysu. Evet. Şimdi diyelim ki benim adım Ahmet diyeceksin. Devamlı. De bakalım. Benim adım Ahmet. Benim adım Ahmet. Benim adım Ahmet. Allah indi. Değil mi? Evet. Demek ki beyin inanmadığı zaman kaslara hükmetmemeye başlıyor. O yüzden mesela neyi bulabiliriz? Şunu bulabiliriz. Mesela ben ekmeği seviyorum ya da sevmiyorum. Mesela ekmek yiyeyim mi yememem. Bunu anlayabilirsin mesela. Ben ekmek yiyeyim mi yemeyeyim mi? Mesela. Yemeyeyim. Evet, görüyorsun değil mi? Evet. Yani dolayısıyla işte sorduğun sorunun cevabı şu. Demek ki beyin o anda sen dışarıdan oyun oynayabilirsin, numara çekebilirsin hırsız olmadığını ya da katil olmadığını ama beyin dalgaları vücuda hükmetmeye başlıyor. Biz de bunları ölçersek ki ölçüyoruz. O sırada kas gücünü, kasa giden elektrik gücünü, beyindeki dalgayı anladığımız zaman adamı çözebiliriz. Çok kolay bunlar. Hocam siz de bu kriminolojide çalışmıyorlar mı? Bu da vardır herhalde. Var Değil mi? tabii Adli ki. Olmaz tıpta, mı? adli Tabii ki. psikoloji falan. Şu an polis ekipleri son derece artık profesyonel çalışıyorlar. Çok iyiler şu an. Ya bir bakıyorsun mesela Müge Anlı'da izliyorsun. Katil meğersem stüdyodan biri çıkıyor falan böyle. Adam bütün gün 15 gün boyunca herkesin kafasını yemiş orada. Anlatıyor da anlatıyor. Bir bakıyorsun filmin sonunda adam çıkıyor. Biliyorsun katiller olaylar ne oluyor ne bitiyor diye hep olayın olduğu yerde gezerler. Değil mi? Tabii ki de. Bir de dakikayı verirler mesela. Böyle çok ben onu dikkat ediyorum. Mesela atıyorum 15-23'te şunu gördüm falan. Doğal akışında olan bir insan tam öyle hatırlamazmış. Değil Evet, mi? tabii ki. Bak buradan da çakabiliyorsun değil mi? Yani demek ki aslında bu işlere iyi çalıştığın zaman ki onlar daha iyi çalışıyorlar. Aslında bir takım şeylerden yakalayabiliyorlar. Şu an çok daha iyi. Yeter ki üstüne düşsünler. Bir de ben şey duyuyorum mesela böyle hani suçluluk duygusu. Ona değinmek istiyorum biraz. Bazı insanlar sürekli bir şey oluyor. Mesela bardak kırıldı, ben yapmadım, ben etmedim. Sürekli böyle hani bir cevap veren bir şey olur ya, böyle birisi çıkar. Böyle savunmaya geçer. O neden yapar insan? Mesela ona sorulmadan bile yok onu ben kırmadım mesela gibi. Şimdi buradaki suçluluk duygusunun sebebi şu. Aslında içerisindeki değersizlik inancından Çocukluktan. kaynaklanıyor. Tabii ki. Onu suçlamış. Yani mesela diyelim ki beklentiler o kadar yüksek olduğu zaman mesela diyelim ki bir insanın boyu fena değil. Bir kadın için diyelim ki 1.67 Türkiye ortalamasında çöküyor. Ama sen ondan 1.90 boy beklediğin zaman kısa boylu hisseder kendini değil mi? Değersiz hisseder. Çünkü o bekleneni karşılayamamış olur. Oysa ki bir baksa 1.67'lik bir boyu var. Çok iyi Türkiye ortalamalarında. Evet. Ama sen onu Hollanda ortalamasında istediğin zaman o zaman kendisini kısa hissetmeye başlar. Kendini değersiz görür. Kendisini değersiz gördüğü zaman da otoriteye durmadan kendisini açıklama ihtiyacı duyar. Şimdi ben uzun zamandır bu özellikle madde bağımlılıklarıyla uğraşıyorum. Alkol bağımlılığıyla uğraşıyorum. İnsanlar niye madde içiyorlar biliyor musun? Çünkü madde içmelerinin sebebi mesela bu maddeleri içtikleri zaman otoriteye karşı daha iyi cevap verebiliyorlar. Gevşekleşiyor. Çünkü insan beyninin şu kısmı
Bu frontal kısım Hı hı. dediğimiz şey bizim ahlak yapımızdan ve kendimizi sınırlamalarımızdan sorumlu. Yani diyelim ki şurada bir alışveriş merkezinin önüne gidip de üstünü çıkartıp soyunur musun? Soyunmazsın değil mi? Bunu yaptım. Bunu Tabii. yaptırmayan ne bu? Evet. Ama bir tavuk bunu yapar, doğru mu? Tavuğun üstündeki elbiseler, Evet. kedinin üstündeki elbiseler çıkartır. Çünkü onlarda bu beyin yoktur. Hı hı. Bu beyin bir taraftan bizim ahlak normlarımızı, geleceğe ait düşüncelerimizi oluştururken öbür taraftan da bizi engelleyen bir beyin. Çünkü kısıtlıyorsun işte. Sen beceriksizsin, Hı hı. sen yeteneksizsin, sen öğrenemezsin diyen beyin burası. Aa. Evet, yani aslında o maddeyi kullanınca da kafalar güzel, her şeyi daha rahat yapıyorlar. Bura kalkıyor. Evet. Bura kalktığı zaman hayvan beyni açığa çıkıyor. Hayvan beyni açığa çıktığı zaman da otorite aradan çıktığı için o kadar huzura kavuşuyor ki o maddeyi hep içmeye çalışıyor. Ama en fazla 3 kere. Üçüncüden sonra artık madde seni bitirmeye başlıyor. Aslında özgüveni olsa onu kendine ayarlayıp dengeli. O yüzden buradan da ne çıkıyormuş? Madde bağımlısında, çözümünde problem madde değil. O çocuğa kendisini ya da o kişiye kendisini görmeyi sağlamak. Bak, görme kelimesi. Hmm. İnsana kendisini görme. Biz kendimizi görmediğimiz sürece işte kendimizi tüketiriz, yok ederiz. Evet. İlk konuşmaya geri gel. Peki ben başa döneceğim o zaman. İstediğin yere gel. Evet, şunu soracağım. Hipnozla saldırgan bir çocuk veya birey hipnozla sakinleştirilebilir mi? Hayır. Bu uzun bir tedavi. Yani onun anasını düzeltmek lazım, babasını düzeltmek lazım, ekolojik çevresini düzeltmek lazım. Yani Freud diyor ki bir insanı aynı bulunduğu ortamdayken alıp böyle 2 dakika, mesela diyelim ki bir insan suyun altında boğuluyor. Aile, sosyal çevreyi o su gibi düşün. Hı hı. Sen doktora getiriyorsun, hipnoterapi yapıyorsun. Hipnoterapi dediğinde kişiye bir bardak şey veriyorsun. Bir bardak nereden çıktı? Bir oksijen maskesi takıyorsun. Bu en fazla oksijen tüpünün gittiği kadar olur. Ama o suyun altında boğulursun. O yüzden de her şeyin başı önce aile, önce sağlam bir aile. Aile de okul, öğretmenler hep beraber devreye giriyor. Çünkü bu başta söylemeyi unuttuk, hocam hipnozla da ilgili çalışıyor zaten, uzmanı, Evet. ekspertizi bu işin, yani öyle Evet. söyleyeyim. Hipnozun Orhan Gencebay'ı gibi düşünebilirsiniz. Estağfurullah. Nasıl bir tanım yaptım ben? Ne kadar güzel ama. Orhan Gencebay'a Çok benzetmen çok güzel. Yani Çok da severim. bence Biraz önce konuştuk yayından önce. Türk Sevim abla müziğinin, selamlar. Türk müziğinin en büyük İsimlerinden biri. ismi. Yani bence Türk müziği değil de Batı müziği olsaymış Mozart gibi ismi anılmış. Tabii. Çok büyük bir insan. Evet, hem beste güfte. Selam Evet. olsun Sevim ablacığım. Hocam değer kattınız. Çok teşekkür ederim. teşekkür İyi ki ederim. geldiniz. Vallahi özlemiştim sizi. Ben de sağ ol. Güzel oldu. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bay bay.